Osmanlı tarihinin en tartışmalı dönemlerinden birine hoş geldiniz. Lale Devri. Kimine göre bir ihtişam çağı, kimine göre ise çöküşün sessiz ayak sesleri. Ama biz bugün soracağız. Gerçekten çöküş müydü? Yoksa bir uyanışın ilk kıvılcımları mıydı? 1718 yılında Pasarofça Antlaşması imzalandı ve Osmanlı savaş meydanlarından geri çekilip iç dünyasına döndü. Tahtta 3. Ahmet vardı. Yanında ise devletin asıl yöneticisi, damat İbrahim Paşa. Bu ikili imparatorluğu batıya yaklaştırmaya karar verdi. Ancak bunu kılıçla değil laleyle yapacaklardı. Matbaa kuruldu. İlk gazete hazırlandı. Yurt dışına elçiler gönderildi ve İstanbul renkli bahçeleriyle bir Avrupa başkentine dönüştü. Saraya yakın olanlar için bu dönem bir rüya gibiydi. Fakat herkes için öyle miydi? Sarayın ihtişamı sokaklara yansımadı. Halk yüksek vergiler ve yoksullukla boğuşuyordu. Zenginliğin bedelini alt tabaka ödüyordu. Ve sonunda bir kıvılcım 1730 yılında patrona Halil adlı bir yeniçeri ayaklandı. İsyan büyüdü. Saray sarsıldı. Damat İbrahim Paşa öldürüldü. 3. Ahmet tahttan indirildi. Lale devri sona erdi. Ama ardında tartışmalar bıraktı. Bir yanda israf, sefahat ve saray entrikaları, diğer yanda reformlar, sanat ve ilk modernleşme adımları. Peki sizce bu dönem gerçekten bir çöküş müydü? Yoksa değişime karşı duyulan korkunun bastırdığı bir umut muydu? Tarih susar ama biz sormaya devam ederiz.